Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok hoş, çok güzel, böyle çok beğeneceğiniz hem kullanışlı hem de çeyize yakışır ışıltılı bir lif modeli anlatacağım. Uyarlaması Instagram hesabı Arzuca Lifler sayfasına ait. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bu güzel modeli bize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sizler de kendi sayfasından modellerini görmek isterseniz Instagram'dan Arzuca Lifler yazıp sayfasına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ip olarak yine şöyle bu ışıltılı modelleri hep kremli yapıyorum. Krem kullanacağım. Şöyle bir de sim ip diye tuhafiyelerde satılıyor. Siz sipariş üzerine çalışıyorsanız bu şekilde büyük bobin alabilirsiniz arkadaşlar. Küçük bobinleri de var ama büyük bobin daha karlı oluyor, onu söyleyeyim. Tığ olarak da elime yatkın olarak 7 numara 1,3 milimetrelik tığla öreceğim. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tığıma doladım. Bu oluşan yuvanın içine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Dediğim gibi tığıma 3 defa doladığım fıstıklar yapacağım. Kapattım. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Evet, 3 tane fıstık yaptık. 6'ya tamamlayalım bu şekilde. Evet, 6. fıstığımı yaptım. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Arada bir zincir. Evet, bir tane daha göstereyim. Tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Evet, 3 tanesini yaptık. 3 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son bir zincir çektim. Bu sıradaki ilk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Evet, bir üst sıraya geçişimiz hep bu şekilde olacak. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırma yapacağım. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Artırmamı yapmış oldum. Bir zincir.
Evet, bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Şimdi artırma yaptığımız için üzeri 2 yatık fıstık oldu. Karşı dilime geçiyorum. Tığıma doladım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibe ikinci fıstık. İkisini bir topladığım bir zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın, bu sıradaki ilk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Bir zincir. Şöyle göstereyim, bakın karşında 2 yatık fıstık var. Demek oluyor ki 2 tane üçlü fıstık toplayacağım. Evet. Birinci üçlü fıstığımızı yapalım. Tepeye bir, dibe ikinciyi yapıyorum. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. İkinci üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, bir alt sırada 2 yatık fıstıklı üzeri, şimdi 3 tane oldu. Şöyle karşıya geçişi göstereyim. Tığıma doladım. Karşı dilime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. Yeni öğrenen acemiler için böyle detaylı gösteriyorum. Evet. Burada yaptığımız işlemin aynısı. 2 tane üçlü fıstık toplayacağız. Bir tane ikili fıstık yapıp diğer dilime geçeceğiz. Dediğim gibi burada yaptığımızın aynısı olacak. Bu şekilde her sırada bir tane artacak. Üzerindeki bu yatık fıstıklarımız 6 tane olana kadar artırmalarımızı devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Dilimlerin üzeri 6 yatık fıstık olana kadar ördüm. Toplamda da baştan ilk sıradan itibaren 7 sıra örmüş olduk. Bundan sonra farklı bir teknikle öreceğiz arkadaşlar. Karşıya sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Burada tekli fıstık yapacağım için tığıma 4 defa dolayacağım. Şöyle tok dursun. Evet, 4 defa sardım, fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Yine tığıma 4 doluyorum. 3, 4 sardım. Kapattım. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. Ve buraya da bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 sarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Aynı yere batacağım zaman bir zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Diğerine geçeceğim. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapacağım için bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Evet, diğerine geçişte hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir doladım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum.
ve kapatıyorum. Evet, 4 tane ikili fıstık yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. 3 tane yuvamız kaldı. Şöyle buraya kadar gelelim. Diğer dilime geçişi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir dilimin üzerine ördüm. 3, 6, 7 tane ikili fıstık oldu. Bu şekilde. Baştan sona kadar bu şekilde 7 tane ikili fıstık oldu. Şimdi diğerine geçeceğim. Yine hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya dilin başlangıcına bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir doladım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Doladım. Sıradaki yuvaya hiç zincir çekmeden bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir aynı yuva yapacağım. Artık bilirsiniz arkadaşlar, her yuvaya bu şekilde ikili fıstık yaparak sıranın sonuna, başladığımız yere kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldiğim ikili fıstık yaparak şimdi son ikili fıstığımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden bu sırada ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şimdi burada iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir altta yaptığımız işlemin aynısı olacak. İlmeğimi genişlettim. Hemen bu yuvanın içine bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Burada geçiş yuvasına batmıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektiğimiz yuvaya iki fıstık arasına bir fıstık yapıyoruz. Bu sefer geçişlerde bir zincir çekiyorum. Evet, kapattım. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Her iki fıstık arasına yine iki fıstık yapacağız. Fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki iki fıstık arasına geçiyorum. O bir zincir çektiğimiz yuvaya. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki iki fıstık arasına bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir, aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Bir altta yaptığımız işlemin aynısı ikinci sıradayız arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 4 sıra olacak. Bir sırayı yaptık, ikinci sıradayız. 4'e tamamlayalım. Kasma olursa bu aralardaki zincirleri 2'ye çıkarabilirsiniz. Evet, 4 sıraya tamamlayıp döneceğim. Bir sıraya geçişte burada yaptığımız işlemin aynısı, o şekilde geçersiniz. Evet, 4 sıra ördüm. 4. sıranın sonundayım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Şimdi kenar yapacağız. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Sıradaki yuvanın içine iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir sonraki bakın iki fıstık arasına tığıma bir uzun tutuyorum fıstığın boyunu. 2 defa sardım ve tek seferde çektim. Fıstık yaptım. Bir zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine bir, iki sardım. Fıstık yapıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Arada bir zincir. Doladım. Aynı yuvaya iki sardığım üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Aynı yuvaya dördüncüyü yapıyorum. Bu şekilde arada bir zincir çekerek 6 tane ikili fıstık yapalım. Yani 2 defa sardığımız fıstık. Kapattım, bir zincir. Altıncıyı yapıyorum. Tek seferde kapattım.
Zincir çekmiyorum. Bir zincir çekebilirsiniz şöyle, karşıya denk gelmiyorsa, kısa geliyorsa. Evet, sıradaki iki fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Burada sıkılamak adına bir zincir çekebilirsiniz. Tığıma doladım. Sıradaki iki fıstık arasındaki yuvaya yine aynı şekilde tığıma iki defa sardım. Bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir. İkinci fıstığımı yapıyorum. 6 tane fıstık yapıyoruz. Arada bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir, aynı yuvaya dördüncüyü yapıyorum. Kapattım, bir zincir. Beşinciyi yapıyorum. Kapattım, bir zincir. Altıncıyı yaptım ve kapattım. Sıradaki iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde. Kasma oluyorsa arada bir zincir çekebilirsiniz, şöyle bitişte de başlarken de. Böyle yarım ay yapacağız. Bir tane daha göstereyim. Tığıma doladım. Bu araya batmıyoruz. İki fıstık arasına batıyoruz. Ve bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. 6 tane fıstık yapacağım. Bir sonraki yuvaya başına dolamadan batacağım. Bir sonraki yuvaya 6 fıstık. Bu şekilde yarım aylar yapacağız. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Kenar uygulamamın sonuna geldim. 21 tane bu şekilde yarım ay oluştu arkadaşlar. Bu sırada toplamda 21 tane oluştu. Şöyle sonuncuyu yaptıktan sonra ilk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, şöyle ipimizi beraber arkaya saklayalım. Şöyle ipimi arkaya aldım. Burada yukarıya çıkmasın diye bir zincir çekiyorum. Şöyle fıstığın arasına alıp fazlasını kesiyorum. Evet, tamamdır. Şimdi yine krem ipimi aldım. Bu kenar uygulamasının aynısını şöyle 6 yatık fıstık sırası vardı. Yıldız tekniğiyle 6 yatık fıstık sırası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ondan sonra 2 fıstık yapmıştık üzerine. Şöyle alttan sayarsak da şöyle beraber sayalım. Bu kenar sıralarını ya da bir, bakın buradan sayalım. Bakın bir yatık fıstık, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yatık fıstık sırasına böyle dilimin ilk fıstığın tepesine bu şekilde girip bu şekilde çıkacak şekilde bakın, ortadaki yuvayı buldum. Burada şöyle bir zincir çekip buraya sabitliyorum ipimi. Şöyle başına dolamadan batalım. İlk önce de yapabilirsiniz. Şöyle öyle de göstereyim. Şöyle bir zincir çekiyorum. 6 yatık fıstık sırası. Şöyle dilimin sağ başlangıcı. Buradaki fıstığın tepesine girip şöyle yukarıdan iki fıstık arasından çıkacak şekilde yuvayı buldum. Buraya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki şöyle iki fıstık arasından çıkacak yıldızın ortasından giriyorum. İki fıstık arasından çıkacak şekilde burada yaptığım işlemin aynısı yarım ay yapacağım. Tığıma 1, 2 sardım, kapattım. Bir zincir doladım, aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım, bir zincir doladım, aynı yuvaya 1, 2 sardım, üçüncü fıstığımı yaptım, kapattım, bir zincir, aynı yuvaya dördüncüyü yapıyorum. Kapattım, bir zincir, aynı yuvaya beşinciyi yapıyorum. Kapattım, bir zincir, aynı yuvaya
Altıncı fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Şöyle zincir çekmeyeceğim yine. Evet. Şöyle. Sıradaki yıldız, bakın. Yıldız yuvasının ortasından girip yukarıdan iki fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Sıklama katına bir zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Bir tanesini yaptık. Tığıma doladım. Sıradaki yıldız yuvasının içine bu şekilde tam ortaya girip yukarıdan iki fıstık arasından çıkacak şekilde buradaki yuvayı buldum ve aynı işlemi yapıyorum. Bir, iki sardım fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım, bir zincir doladım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum, bir zincir. Aynı yuvaya üçüncüyü yapıyorum. Kapattım, bir zincir. Dördüncüyü yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Beşinciyi yapıyorum. Kapattım, bir zincir. Aynı yuvaya altıncıyı yapıyorum. Kapattım. Zincir çekmiyorum. Sıradaki yıldızın ortasına girip yukarıya doğru bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Ve sıklamak adına bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bu şekilde yıldızın ortasına girip iki fıstık arasından çıkacak şekilde yine tığımı iki defa sardım. 6 tane fıstık yapıyorum. Arada bir zincir. Evet, iki tanesini beraber yaptık. Bu üçüncüyü de yapalım arkadaşlar. Şöyle diğer dilime geçişi göstereceğim. Evet, bakın. Üçüncü yarımayı yaptım. Üçüncü yarımayın altıncı fıstığını yaptıktan sonra sıradaki, bakın, buraya dilimin son fıstığın tepesine bu şekilde yukarıya iki fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Sıkılamak adına bir zincir, tığıma doladım. Bir sonraki dilimin, bakın, bir sonraki dilimin ilk fıstığın tepesine giriyorum. Yukarıdan iki fıstık arasından çıkacak şekilde yuvaya girdim. Aynı işlemi buraya uyguluyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir, aynı yuvaya ikinciyi yapıyorum. Kapattım, bir zincir. Üçüncü fıstığımı yaptım, kapattım, bir zincir. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Altıncı fıstığımı yaptım, kapattım, zincir çekmeden sıradaki yıldızın ortasından girip şöyle yukarıdaki iki fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir, bir sonraki yuvaya yine yarım ay yapacağım. Evet. Karşı dilime geçerken de bu şekilde geçtik arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Nasıl denk geliyorsa. Buradaki yuvaya başına dolamadan battım. Bir sonrakine buraya 6 tane fıstık yapacağım. Bir sonrakine başına dolamadan buraya 6 fıstık. Buraya başına dolamadan batacağız. Buradaki son denk gelen yere 6 fıstık yapacağız. Karşı dilime geçip buraya başına dolamadan batacağız. Bir sonrakine 6 fıstık. Böyle ilerleyecek. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Bu sırada da 21 tane yarım ayım oldu. Üsttekiyle aynı. Şimdi son fıstığımı yaptım. İlk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet, ipimizi arkaya saklayalım yine. Şöyle arkaya alıp arkada bir zincir çekelim ki yukarıya çıkmasın. Evet, bu aşamayı da tamamladık. Şimdi yaprak çalışması yapacağız arkadaşlar. Yaprağımızı yapacağız. Krem ipimi aldım.
Şöyle nereden başlayalım? 2 dilim arasından bakın şöyle göstereyim ya da ilk önce 2 dilim arasındaki geçiş zincirinden başlayacağız. Bir yatık fıstık olan sıra, bakın bir yatık fıstık olan sıra, buradan başlayacağız. Evet, bir yatık fıstık olan sıranın arasındaki geçiş zincirine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim, tığıma 3 defa sardım, fıstık yapıyorum buraya ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tepesine bir fıstık, kapatmadan tutuyorum, dibe iniyorum, aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım, bir zincir, bakın üzeri bir yatık fıstık oldu. Şöyle çevirdim, ilmeğimi genişlettim, hemen buraya bir fıstık yapıyorum. İkinci sıraya geçmiş oldum. Bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tepeye bir fıstık tutuyorum, dibe iniyorum, ikinci fıstığımı yapıyorum, tutuyorum, karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Şimdi artırma yapacağım, ilmeğimi genişlettim, tepeye bir fıstık tutuyorum, dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde. İkisini bir kapattım, bir zincir. Bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı, burada 2 oldu. Şöyle çevirdim, bir üst sıraya geçtim, hemen buraya bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Karşında 2 yatık fıstık var, demek oluyor ki 2 tane üçlü fıstık yapacağım. Birinci üçlü fıstığımı yapıyorum, tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir, birinci üçlü fıstığımı yaptım, ikinciyi yapıyorum, tepeye bir, dibe 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir, artırma yapıyorum, tepeye bir, dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir topladım, bir zincir. Evet, gördüğünüz gibi üzeri 3 yatık fıstık oldu. 3 yatık fıstık olana kadar artırdık. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Şöyle çevirdim, hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Eksiltmek yapmak için kapatmıyorum, fıstığımı tutuyorum. Karşıya, yani bir ilerideki yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapattım. Eksiltme yapmış oldum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. İkinci üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Evet, bir alt sırada 3 yatık fıstığım vardı. Burada girişte ikili fıstık yaptım. Sonra 2 tane üçlü fıstık yaptım. Girişte eksiltme yaptığım için üzeri 2 yatık fıstık oldu. Şöyle çevirdim. Yine eksiltme yapacağız. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir,
dibine 2, karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet. Girişte eksiltme yaptığım için üzeri bir yatık fıstık kaldı. Şöyle çevirdim. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum karşıya. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, gördüğünüz gibi yaprağımı tamamladım. Şöyle örgümü düzeltiyorum. Nereye ekleyeceğiz uç kısmı? Şöyle göstereyim. Şöyle ilmeğimi tığıma geçirdim. 5 yatık fıstık sırası, bakın 1 2 3 4 5 yatık fıstık, iki tarafta 5 yatık fıstık sırasında aradaki zincir yuvasına, geçiş zincirine başına dolamadan batalım. Evet, bu yarım ay sırasının bir alt sırasındaki geçiş zincirine başına dolamadan batıyorum. Tekrar döndüm. Tepeye 2 fıstık topladım, tepeye batıyorum iyice sıkılansın diye. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle alt kısımdan ipimi saklamak istiyorum, şöyle yürütüp. Evet, fazlasını kesiyorum. Evet, bu şekilde öreceğiz yapraklarımızı da. Ben bir tanesinde böyle başlangıcını göstereyim. Bir zincir çektim. Şöyle çevirdim. Yine geçiş zinciri, bir yatık fıstık sırasındaki geçiş zincirine şöyle başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, hemen bir fıstık, kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tepeye bir, aynı işlemi yapıyoruz. Dibe şöyle dolaşmış. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, yeterli sanırım. 3 fıstık olana kadar artıracağız. Sonra tamamen kapatacağız. Her sırada eksiltme yapıp yaprağımızı tamamladıktan sonra buradaki yuvaya sabitleyeceğiz. Bu şekilde 6 tane yaprağımızı tamamlayalım. Evet, ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi yapraklarımı tamamladım. 5 tanesinin işlemesini yaptım. Simli iple sizinle de bir tanesini yapacağım. Şöyle simli ipimi 2 kat olacak şekilde iğneme geçirdim. Evet. Boyut olarak söyleyeyim arkadaşlar, ne kadardır? 1 metreden 2 karış eksik diyelim arkadaşlar. Böyle 2 kat hali 1 metreden 2 karış eksiktir. Ya da 1,5 metre, tek kat 1,5 metre olarak ayarlayabilirsiniz. Evet, düğümümü attım. Şöyle bakın, buradan yaprağın uç kısmına bakın, zinciri içine alacak şekilde alttan yukarıya doğru çıkıyorum. Anlatması zor olacak ama siz ilk önce bir izleyin isterseniz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur belki. Evet, buradan yukarıya doğru çıktım. Bir üst sıra sağ taraftan giriyorum. Sol taraftaki fıstığın tepesinden çıkacak şekilde iğnemi çekiyorum. Evet, şöyle. Evet, ayarladım. Şimdi buradan aynı yerden girip yukarıda fıstığın tam ortasından çıkacak şekilde iğnemi yukarıya çekiyorum. Şöyle ip boyutları aynı olsun diye dikkatli çekmeye çalışıyorum. Tamamdır. Tekrar buradan girip bakın,
alttan girip şöyle sim ipimin olduğu yerden şöyle yukarıya çıkacağım. Bakın buradan çıkıyorum. Şöyle boyutu aynı değilse şöyle çektirin yavaşça. Evet, sağ taraf bir üst sıradan sağ taraf fıstığın tepesinden girip şöyle ortadan çıkacak şekilde iğnemi çekiyorum. Şöyle iğne ucuyla düzeltebilirsiniz. Yamukluk varsa. Şöyle yerini ayarlayabilirsiniz. Tekrar bakın. Alttan girip sol taraf köşeden iğnemi çıkartıyorum. Şöyle kamera var, o yüzden kolum kaldıramıyorum pek. Evet, şöyle şurası. Evet, çok da çekmeyelim ki içe girmesin. Sonra buradan girip bakın. Buradan girip ortadan ipin ucundan yukarıya çıkıyorum. Şöyle çok da çektirmeyelim dediğim gibi. Bir üst sıra sağ taraftan giriyorum. Şöyle burası 3 yatık fıstık sırası. Ortadaki fıstığın ortasından çıkacak şekilde iğnemi çekiyorum. Tekrar aynı yere aşağıya girip bu sefer sol taraf köşeden iğnemi çekiyorum. Tekrar aynı yere bakın, aşağıya girip ortadaki ipimin ucundan yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Sağ taraf bir üst sıra köşeye girip ortadan iğnemi çıkarıp çekiyorum. Bir alta bakın, buraya giriyorum. Bu sefer sol taraftan iğnemi çıkartıyorum ve çekiyorum. Yine bir alt sıra ortaya girip iğnemi yukarıdan ortadan çıkartıyorum. Evet, sağ taraf köşeden girip sol taraf köşeden bir yatık fıstık sırası oradan çıkartıyorum. Evet, aşağı ortadan girip bir yatık fıstık sırasındaki fıstığımın ortasından yukarıya çıkarıyorum. Tekrar aşağıya girip şöyle bakın, aşağıya girip en uç kısımdan şöyle şuradan çıkıyorum. Sonra bir aşağıya bakın, buraya ortaya iniyorum. Alttan çıkıyorum. Evet, bakın ipim bu kadar arttı sadece. Burada bir düğüm atalım. Şöyle. İyice sıkılansın diye bir düğüm daha atacağım. İpimi şuradan keseceğim. Evet, garantiye almak adına bir de bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle fazlasını kesiyorum. Evet, yaprakları bu şekilde işleyebilirsiniz. Evet, diğer yaprakları da aynı bu şekilde işleyelim. Şimdi tığımı alıyorum. Evet, kenarını yapacağız. Şöyle yarım ayların etrafını simli iple gideceğim. Aynı tığ kullanıyorum arkadaşlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Yapamıyorum derseniz ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim.
Önce dış kenar yapalım. Şöyle buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Bir sonraki yuvaya yani iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Bir sonraki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bu aralara pipirik de yapabilirsiniz. O şekilde de yapıyorduk biliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Size kalmış. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Diğerine geçişte 2 zincir çekelim. Diğer sık iğne ve fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki iki fıstık arasındaki zincirimize batıyoruz. 4 zincir. Sıradakine batıyorum. Ve 4 zincir. Artık bilirsiniz. Bu şekilde devam edecek. Diğerine geçişte burada 2 zincir çektim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle tamamen etrafını yapalım. Sonra buradaki yarım aylarımızı da aynı şekilde arkadaşlar. Buranın da etrafına gidelim. Sonra ortadaki çiçeğin yapımına geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamayı da tamamladım. Sadece ortadaki çiçeği kaldı. Dilerseniz ortaya puf lif çiçeği de yapabilirsiniz. Benimle aynı şekilde gül de yapabilirsiniz. Şöyle zemin kenarı alayım. Krem ipimi aldım. Elimi ne sıkı ne geniş tutuyorum. 65 tane zincir çekelim. Evet, bu şekilde 4 oldu. 5, 6, 7. 65 zincir çekelim. Evet, 65 tane zincir çektim. Şöyle tığıma doladım. Geriye doğru zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kutucuk yaparak ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Toplamda 31 tane kutucuğumuz olması lazım. Evet, 31 kutucuğum oldu dediğim gibi. Şöyle çevirdim. Hemen ilk kutucuğun içine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Trabzanların boyunu biraz uzun tutalım. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptım. Hemen sıradaki kutucuğun içine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa giriyorum. 6 tane trabzan. Şöyle ilkini küçük yapıyorum. Ondan sonrakileri boyunu uzatıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıradaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa yine 6 tane trabzan. Bu şekilde yapraklar yapıyoruz. Böyle ikisini yaptığımız gibi diğerlerini de yapalım. Evet, yapraklarımı tamamladım. Sonuncu yaprağımdayım. Son yuvama başına dolamadan batıyorum. Burada bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle sayalım isterseniz. 3, 6, 9, 12, 15 tane yaprağım olmuş. Şimdi yaprakların etrafını sim iple geçelim. Sim ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle sağ taraftan başlıyorum.
Buraya kutucuğa başına dolamadan battım. Şöyle bir iki zincir, sık iğne ve trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, 2 trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, 2 trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir, 3 zincir fazla geliyorsa 2 de çekebilirsiniz. 3 zincir, 2 trabzan arasına batıyorum. 3 zincir, şöyle sık iğne ve trabzan arasına batıyorum. Diğerine, yani sık iğne ve diğer trabzan arasına direkt başına dolamadan batalım. Öyle geçiş yapalım. 3 zincir, 2 trabzan arasına batıyorum. 3 zincir, 2 trabzan arasına. Evet, bu şekilde tamamen etrafını yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet, şöyle son yaprağın üzerindeyim. Şöyle sonuna geldim. Şuraya batıyorum. İlmeğimi arkaya aldım. Şöyle 2 zincir çektim. En son kutucuğa batıyorum. Şöyle bir zincir çektim. İpimi kopartıyorum. Evet, şöyle. Bu aşamayı da tamamladık. Şimdi de çiçek şeklini vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bu taraftan başlayacağım. Şöyle ilk yaprağımı ikiye katladım. Şöyle yavaşça büküyorum. Şöyle bu şekilde çiçek şeklini vererek ilerliyorum. Evet, şöyle. Biraz sıkı gibi olduysa genişletebilirsiniz. Bence güzel oldu. Evet, tığımı aldım. Şöyle tutuyorum. Son ilmeğimizi bırakmıştık. İğne yardımıyla da arkaya dikebilirsiniz arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Kafeslerimiz, yani kutucuklar gördüğünüz gibi duruyor. Tığımla şöyle şu şekilde ortaya kadar ilerleyip başına dolamadan batıyorum. Bir, iki zincir çektim. Biraz ileriden yine kutucuklar içine alacak şekilde giriyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir, iki zincir, biraz ileriden şöyle. Üç zincir çekeyim bu sefer. İleriden bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, biraz ileriden. 3 zincir, biraz ileriden. 2 zincir çektim, şöyle başladığım yere geldim. Başına dolamadan battım. Bir zincir çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğimizi tamamladık. İpimizi biraz şöyle uzun bırakıp keselim. Evet, ipimi kestim ve iğneme geçirdim ipimi. Son ilmeğin içinden şöyle geçiyorum. Evet, bunu da lifimin ortasına dikeceğim. Şöyle lifimi aldım. Ortaya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi harika bir hava kattı. Şöyle ortasına bu şekilde dikelim arkadaşlar. Bilirsiniz zaten. Tamamen dikip döneceğim. Evet, çiçeği de diktim. Harika bir lifimiz oldu. Muhteşem oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hiç değilse bir gül,
bir nokta dahi olsa yorum kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Böylelikle videolarım daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Şöyle arkasını da göstereyim. Merak edenler için. Arkası da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sizi çok seviyorum. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.